Çukurda Koçovalılardan sonra hamle yapma sırası Erdeneklere geçmişti ve geçtiğimiz bölüme damgasını vuran bombalı sahnelerden sonra önümüzdeki bölümde çok daha bomba olaylar ve şok edici gelişmeler yaşanacak. Akın Koçovalı ölmedi, bunu söyleyelim. Peki Akın'ı neler bekliyor? Ölmeyecek ama daha büyük şoklar Akın'ı bekliyor. Bartolu ve Cumali amca İstanbul'u dönüyor ve bu konuda yaşanacak mevzular herkesi şaşırtacak. Öte yandan Erdeneklerde sırada kimin veda edeceği kesinleşti. Efsun'la ilgili sürpriz senaryo Yamaç'a büyük şok yaşatacak. Çağatay'ı bekleyen bomba senaryo ne? Murtaza Ayşe sürprizi neyin nesi? Tüm bunlardan ve daha fazlasından kesinlikle kaçırmamanız gereken gelişmelerden birazdan kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Koca bir bölümde bomba mevzusunu izledik ve son olarak bombadan nasibini alan Akın Koçovalı oldu. Peki Akın'ın akıbeti ne olacak? Bombanın etkisiyle ağır yaralanan Akın hastaneye kaldırılacak ve bir süre tedavi altında olacak. Akın'ı 2 haftalık bir iyileşme süreci bekliyor. Evet, Akın ucuz kurtuldu ancak daha büyük şoklar Akın'ı bekliyor. İlerleyen dakikalarda bu konuya değineceğiz fakat öncesinde şunu da söyleyelim. Cumali, Meki ve Celos'un bombadan kurtuldu. Ferhat'ın ise yüzü yandı. Peki hala tehlikede olan Emmi, Aliço ve kuafördeki adam bombadan kurtulabilecekler mi? Aliço ve Emmi bombadan kurtulacak. Hatta Aliço'nun mahallede yeni çekimleri yapıldı. Elbette kurtulmalarında geçtiğimiz bölüme damgasını vuran Yasmin'in de payı olacak. Ancak kuaförde bir patlama yaşanabilir dostlar. Böylelikle Çağatay ve Kulkan Ninja'nın da yardımıyla Koçovalılara çok zor anlar yaşattılar. Erdeneklerin hamleleri bitmek bilmeyecek. Başta Yamaç olmak üzere Koçovalılara çok daha zorlu dakikalar yaşatacaklar. Şimdi dizinin gidişatına yön verecek çok önemli iki konudan bahsedeceğiz dostlar. Bu kısmı dikkatle dinleyelim. Birincisi Bartolu ve Cumali amcanın dönüşüyle beraber yaşanacaklar. İkincisi ise buna bağlı olarak Afganların çukura gelişi ve bu durumun Koçovalılara büyük etkisi. Bu konudan bahsettikten sonra vedası kesinleşen Erdenetli ismi ve Efsun'un sürpriz senaryosuna değineceğiz. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Bartolu uzun uğraşlar sonucu nihayet Cumali amcayla karşı karşıya geldi. Tabi eğer bu adam sahte Cumali amca değilse. Önümüzdeki bölümde Bartolu kesin olarak çukura dönüş yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Dostlar Kahvesi'nde çekimleri yapıldı. Öte yandan Cumali amcayı kimin canlandıracağını paylaşmıştık. Ve artık önümüzdeki bölümden itibaren Cumali amcayı tamamen görebileceğiz. Cumali amcanın kel olması sizi yanıltmasın dostlar. Canlandıracak oyuncu Müfit Kayacan olacak. Öte yandan Bartolu bu konuda tüm bildiklerini Yamaca ve Cumali'ye anlatacak. Böylelikle Cumali amca senaryosuna her ne kadar geç kalınsa da girilmiş olacak. Tabi bir de Bartolu Selim'in yokluğunu fark edip sorduğunda acı gerçekle yüzleşecek ve intikam yolunda Yamacın en büyük destekçisi olacak. Evet, Bartolu Afganistan'dan dönüyor fakat bir önceki videoda da belirttiğimiz gibi beraberinde yeni sıkıntıları getiriyor. İşte bu konu başta Akın olmak üzere Koçovalıları çok ciddi derecede etkileyecek. Şimdi kısaca bu mevzudan bahsedelim. Çukura sadece Bartolu değil Afganlar da geliyor. Çünkü Yasmin hala çukurda ve üstelik Akın'la aynı evde kaldığı için İskandar bunu adeta namus meselesi haline getirip ya Akın'la evlenmesini isteyecek ya da öldürecek. Bu konuda Koçovalılarla Afganlar arasında büyük gerilimler yaşanacak fakat işin sonucunda Akın ve Yasmin'in evlendirilmesine karar verilecek. Zaten Yasmin ve Akın birbirinden hoşlanmıştı. Onlar açısından bir sıkıntı yok. Hatta ilerleyen bölümlerde Akın ve Yasmin'in düğün sahnesi bizleri bekliyor olacak. Bunu şimdiden söyleyelim. Ancak bu konuda Akın'ı büyük şoklar bekliyor. Çünkü bildiğiniz gibi çukurda ne zaman bir düğün veya evlilik hazırlığı olsa pek iyi olaylar yaşanmıyor. İşte bu konuda sahneye Karaca'nın çıkması bekleniyor. Aslında Karaca her ne kadar Akın'a karşı kin duysa da onu seviyor ve patlama sahnesinde endişelenip Akın'a doğru koşması da bunun bir kanıtı. Karaca belki Akın'a zarar vermeyebilir fakat kendi yaşadığı acının bir benzerini Akın'a yaşatarak intikamını almak isteyecektir. Hatırlayın, bölümler önce Akın bunalımdayken intihar etmeyi düşünmüştü ve Karaca bunu engelleyerek en mutlu gününü bekle gibisinden bir cümle kullanmıştı. Azer'in ölümünden sonra sabırla intikam alacağı günleri bekleyen Karaca, Akın'ı en mutlu gününde yani düğün zamanında derinden sarsacak. Bu konudaki en güçlü ihtimal ise Karaca'nın Yasmin'i öldürmesi ve Akın'ın yaptıklarını ifşa etmesi. Tabi böyle bir durumda Afganlar tamamen çukura çöker ve mevzular patlar. Bu durum elbette önümüzdeki bölümde hemen gerçekleşmeyecek dostlar. Birkaç bölüme yayılarak yaşanacak. Bu yüzden hani gerçekleşmedi diyerek acele etmeyelim. Şimdi gelelim veda sırasının hangi Erdenetli'ye geldiğine. Cengiz, Ögeday, Arıkböke, Olga, Süreyya ve Seren Erdenet. Hepsine teker teker veda ettik ve Yamaç intikam yolunda tam gaz devam ediyor. Cengiz'i gömdükten sonra Cumali ile sıradaki isim için yazı tura yaptılar ve Çağatay çıktı. Hatta Cumali ısrarla Çağatay'ın çıkmasını istiyordu. Ve yazı tura yapıldıktan sonra Cumali'nin Yamaç'a as bayrakları diyerek sevinmesi de ölüm sırasının Çağatay'a geldiğinin bir başka sinyali oldu. Fakat Çağatay'ın ölümü Koçovalıları biraz zorlayacak. Ancak 3 bölüm içinde Çağatay Erdenet'e veda edeceğiz. Yamaç Çağatay ile ilgili spoiler'ı bile şimdiden verdi. Çağatay'la telefonla konuşurken babandan daha çok acı çekeceksin diyerek bomba bir ölüm sahnesinde olacağını sinyalini verdi. Biliyorsunuz çukurda bu tarz spoilerlar birebir yaşanıyor. Tıpkı Efsun'un Cengiz'e nasıl öleceğiyle ilgili verdiği spoiler gibi. Tabi bu süreçte Koçovalılardan da ölenler olacak.
Evet, Çağatay ölecek ancak öncesinde Yamaç'ın Çağatay'ın yerini bulması gerek. Çünkü Çağatay istemeden kimse onu bulamaz. Fakat bu konuda Seren giderek ince bir hamle yaparak son golünü attı. Yamaç'la yaptığı işbirliği sonucunda kullandığı telefon vasıtasıyla Ferhat'ın kurduğu düzenek sayesinde Çağatay'ın yeri belli oldu. Bu durum bir şekilde elektrik dükkanındaki bilgisayardan görülecek. Böylelikle Çağatay'ın yerini öğrenecek olan Yamaç çok sağlam bir ölüm planıyla harekete geçecek. Öte yandan Kulkan'ın senaryoları ise bir süre daha sürpriz bir şekilde devam edecek. Bu arada geçtiğimiz bölümde Kulkan'ın karaciğer rahatsızlığı ile ilgili verdiği sinyal dikkatlerden kaçmadı. Tabi bir de Ninja mevzusu var. 2 bölümdür Koçovalıları ve Çukur'u darmaduman eden Ninja'yı Uğur Yıldırım'ın canlandırdığını söylemiştik. Ve geçtiğimiz bölümde net bir şekilde Kemal olduğu gösterildi. Ancak Kemal'in geri dönüşü imkansız. Bir ihtimal onun benzeri ancak kötü bir karakter olarak gösterilebilir. Şimdi gelelim Efsun'la ilgili sürpriz senaryoya. Bir türlü Yamaç'ı yanında göremeyen Efsun ciddi derecede uyum problemi yaşıyor. Hem Koçovalı kadınlarla hem de Çukur'la ilgili yaşadığı uyum sorunu devam edecek. Hatta Efsun'u çok daha zor günler bekliyor. Karaca ise Efsun'u bunaltmak ve beynini karıştırmak için elinden geleni yapacak. Gece Efsun uyurken odasına bıçakla giren ancak kahvaltıda Efsun'a çay getiren Karaca ilk denemesinde başarısız oldu. Fakat denemelerini sürdürecek ve Efsun'a zarar vermek için fırsat kollayacak. Efsun ise daha büyük sıkıntılarla başa çıkmak zorunda kalacak. Hatta Çağatay'ın Efsun'la ilgili yeni hamlesi Yamaç'ı büyük bir şoka uğratacak. Bu konuyla ilgili elbette tüm sürprizi bozmayacağız fakat şu kadarını söyleyelim. Efsun'un başına öyle bir iş gelecek ki hem Efsun düştüğü durum karşısında neye uğradığını şaşıracak hem de Yamaç son zamanların en büyük çıldırmasını yaşayacak. Bu senaryoyu şimdiden merakla bekliyoruz. Şimdi size 2 kritik konudan bahsedeceğim. Birincisi Aliço'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı, ikincisi ise Murtaza ve Ayşe sürprizi. İlk olarak Aliço ile ilgili sıkça sorulan şu sorudan başlayalım. Rıza Kocaoğlu Çukur'a veda mı edecek? Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, Sarp Akkaya ile birlikte yeni bir dizi film projesinde yer alacak. Durum böyle olunca akıllara Aliço diziden mi ayrılıyor sorusu geldi. Ancak öyle bir durum söz konusu değil dostlar. Aliço dizide olmaya devam edecek. Fakat diğer projesiyle ilgili çekimler başladığında doğal olarak Çukur'da daha az göreceğiz. Ki zaten çoğu zaman pek ön planda olmuyor. Aslında Aliço'nun çok ön planda olmaması izleyicinin tepkisini çeken sebeplerden. Kısacası Aliço diziye veda etmiyor. Ancak sahneleri bir hayli azalacak. Son olarak Murtaza ve Ayşe sürprizinden bahsedelim. Geçtiğimiz bölümde Murtaza Ayşe'yi gördüğünde fazlasıyla şaşırdı. Muhtemelen bu ikilinin hikayesi çocukluk zamanlarına dayanıyor. Çünkü hem Ayşe